Çatışma çıktı. Ondan sonra cezaevinde bulduk. Cezaevine girince orada ben şu kelimeyi dedim yani. Allah düşmanı da buraya düşürmez. Gayrimeşru nedir abi? Alttan almayacaksın. Alttan alırsan senin tepene daha çok binerler. Git oğlum şunu 2-3 tane sık derler. Ateş et derler. O karakola gittiğinde hapse girdiğinde kimse onun arkasında durmaz diyorlar. Çünkü garibanlar. Peki hasmın var mı abi? Hasmımız var tabii ki. Hala var. Tetik halinde oluyoruz. 7 yıldır gece aleminde pavyon kapılarında çalışan, sürekli yaz kış demeden sokakta gayrimeşrunun içinde bulunan bir insanım. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. İşte şimdi bir gayrimeşru hayat yaşayan, daha doğrusu uzun yıllarını cezaevinde geçirmiş, birçok gayrimeşrunun her yerinde bulunmuş bir abiyle birlikteyiz. Kendisinin isteği üzerine yüzünü ve sesini sansürledik. Kendisi anonim olmak istedi ve hiçbir şekilde tanınmak istemiyor. Hazırsanız video başlıyor. Abi seni tanıyabilir miyiz? Ben 7 yıldır gece aleminde pavyon kapılarında çalışan, sürekli yaz kış demeden sokakta gayrimeşrunun içinde bulunan bir insanım. Bunların iyi yönleri, kötü yönleri, kendi ekmeğimizin peşinde koşturduğumuz her türlü alan oldu. Hala da koşturuyoruz. Evden işe işten eve geliyoruz ama her gece ayrı bir olay, ayrı bir sıkıntı, farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Yani normal bir günümüz geçtiğini diyoruz ki Allah'a çok şükür yani bugün bir sıkıntı yaşamadık. Kendimize gülüyoruz. Allah'a çok şükür bugün başka bir şeyle karşılaşmadık diyoruz yani. Her gün ayrı bir aksiyon. Ama insan alışıyor yani bir saatten sonra. Diyorsun ki hani olacaksa olsun. Zaten biz bu kapıda duruyoruz hani kefenimizi koymuşuz koltuğumuzun altında. Ama sabah oldu mu gece alemi şöyledir yani kar gibidir aslında. Güneş doğdu mu her şey erir. Yani biz güneşi bekliyoruz. Güneş doğdu mu eve gittiğimizde tamam sıkıntı yok demektir. Peki bir sonraki gün tekrar kalkıp aynı şeyleri yaşamak zor gelmiyor mu abi? Zor geliyor. Bazen çok büyük şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar 1 ay sürüyor, 2 ay sürüyor. Sürekli tetik halinde oluyoruz. Karşımızda olan hasım veyahut da bizi ateş edecek olan sokakta veyahut da iş yerimizin önünde bize her türlü pusu kurulabiliyor. Sürekli tetikte bekliyoruz. 40 gün sürüyor, 2 ay sürüyor. Ta ki karşı tarafla anlaşana kadar. Karşı taraf gelip bizden özür dileyene kadar. Çünkü biz hiçbir zaman alttan almıyoruz. Çünkü sokakta bir defa alttan alırsan her zaman seni ezerler. Sokağın kuralı budur yani. Alttan almayacaksın. Alttan alırsan senin tepene daha çok binerler. Bunun arkası kesilmez. Gayrimeşru nedir abi? Ya gayrimeşru şudur. Kolay haram para kazanma. İşin açıkçası odur yani. Kolay para kazanma. Ama bu gayrimeşru şu anda yıl 2021 gençler özellikle çok özeniyor. Önceden mesela gayrimeşru iş koşturan adamlar belliydi. Az insan vardı. Hani sizin de mesela hani sosyal medyalarda gördüğünüz işte Alaaddin Çaycı, Sedat Peker. Çünkü bu insanlar da aynı sokaktan gelme. Vura kıra bedelleri ödüyor diye. Ama şimdi görüyoruz gayrimeşru kelimesini farklı yerlere çeken ve farklı anlamlara götüren gençler var. Şöyle açıklayabilirim bunları. İşte uyuşturucu satıp gelip parayı pavyonda yemeler. Uyuşturucu satıp işte alkol alıp millete sataşmalar. Bu gayrimeşru değil. Böyle bir gayrimeşru hayat yok. Gayrimeşru şudur aslında. Zenginden alıp fakire verme, herkesle aranı iyi tutma, mafya gibi görünme. Budur bence gayrimeşru. Zengin alıp fakire verme. Ama şimdi öyle bir şey yok. Zengin de gayrimeşru iş yapıyor. Parasına para katmaya çalışıyor. Fakiri de eziyor. Kimseye bir yararı olmuyor yani. Peki abi çok böyle zengin olup da gayrimeşru kovalayan birisini tanıyor musun? Tanıyoruz tabii ya. Yani adam mesela savcı. Örnek veriyorum adam size savcı. Savcı mesela gidiyor tanıdığı bir insan oluyor. Karakola giriyor. Karakoldan da hakimle savcılığa gitmeden oraya parayı indiriyor. Savcı diyor ki tutuklama emri yoktur diyor. Salın diyor. Biz bunlarla çok defa karşılaşıyoruz. Parası olmayan adam nedir biliyor musun? Size söyleyeyim mi? Size açık konuşayım. Parası olmayan adam ne yapar biliyor musun? Gider ona 1000-2000 lira para verirler. Cahil birisi. Git oğlum şunu 2-3 tane sık derler. Ateş et derler. O karakola gittiğinde hapse girdiğinde kimse onun arkasında durmaz. Neden? Çünkü o garibandır. Bilmez neyin ne olduğunu. O 1000 lirayla sevinir aslında. Aldığı parayla sevinir. Cezaevine girdi mi der ki ya bunlar niye benim arkamda durmadı? O maşadır yani. O cahildir. Ama uyanık olan adam der ki gayrimeşru halimde uyanık olan adam der ki abidir ben bunun bedelini ödeyeceğim ama bu kadar bana para yetmez. Benim aileme, çoluğuma, çocuğuma yetecek olan. Çünkü bedel ödeyecek. Ateş edecek, yaralayacak, öldürecek. Peki abi senin tabirinle hiç bedel ödediğin oldu mu? Yani bir cezaevine girdiğin oldu mu? Ben cezaevine girdim. Şu anda da hala Covid izindeyim. Denetim serbestlikteyim. Bizim de yaptığımız cahillikler oldu. Şimdi evlendim. Ellerinizden öper bir çocuğum var. Tamam yine pavyon işinde uğraşıyoruz. Gece aleminde çalışıyoruz ama işten eve evden işe gidiyoruz. Fazla açıklamak istemiyorum ama biz de öyle hani garibanlara
bir şey yapmadık ama sözü geçen insanlarla çatışma halinde olduk. Çatışma halinde olunca hepimiz farklı farklı cezaevlerine gönderdiler. Hala onların sıkıntısını çekiyorum. Şimdi diyeceksin ki abi tekrar yapar mısın? Yapmam. Para için hiçbir şey yapmam. Çünkü her şey para değil. Onu gördüm yani. Her şey para değil. Cezaevine girince orada ben şu kelimeyi dedim yani. Allah düşmanını da buraya düşürmez. Yani kendi düşmanımı da içeri düşürmez. Peki hasmın var mı abi? Hasmımız var tabii ki. Hala var. Hala var yani. Çünkü biz mesela gece çalıştığımız için fazla bir sosyal yaşantımız yok. Sosyal yaşantımız çok olursa hani bizi indirirler. Sürekli gece çalıştığımız için noktamız belli, iş yerimiz belli. Çünkü hasımlarımız biliyor yani biz bu adama hani anca bulunacağımız yer tek orası. Başka yerlere fazla gitmeyiz biz. Ailemize fazla vakit geçiremiyoruz. Ailemize vereceğimiz tek bir şey var, o da zaten para. Bizim bu işin parası güzel. Parası zaten iyi olmasa biz bu işi yapmayız. Peki hasımların tarafından hiç suikaste uğradın mı? Tabii ki uğradık. Düşürmeye çalıştılar. Arabamızın arkasından ateş ettiler. Emniyete söyledik. Emniyete haber verdik. Emniyet tamam dedi, biz ilgileneceğiz dedi ama kimse dönüş yapmadı. Çünkü biliyorlar hani bunlar bizim hasmımız olduğunu. Emniyet de bizi hani kendi haline bıraktı. Dedi ki hani bırak birbirlerini yesinler. Yani durum o konuma geldi yani. Ondan sonra ben mesela açık konuşayım, şu anda eve gelirken hep aynı yolu kullanmam. Bir gün mesela sahilden gelirim, bir gün E5'ten gelirim, bir gün taksiyle gelirim, bir gün Marmaray'la, metrobüste gelirim. Yani her gün farklı farklı yollardan gelirim yani. Hiç takip edildiğini düşündün mü? Tabii ki. Eğer bir araba sürekli benimle beraber aynı şeritten geliyorsa ben şeridimi değiştiririm. Adam aynı şeride giriyorsa yine değiştiririm. Duraksar'ın petrol ofisine girerim, adam petrol ofisine girmez, beni geride başka petrol ofisine girerse yine hissederim. O anda zaten direkt arkadaşlarıma haber veririm, geri dönerim. Semtimize geri dönerim, dükkanımıza geri dönerim. Orada bir yarım saat, bir saat dururum çünkü o adamlar beni demek ki takip ediyor. Oradan anlarım yani. Oldu da. Hiç beklemediğin bir anda saldırıya uğradın mı? Uğradım. Başka bir bölgede çalışıyordum. Başka bir pavyonda çalışıyordum. İşten çıkmıştık. Çorbacıya gitmiştik. Çorbacıda çorba içiyorduk. O anda içeri bir 8 kişi hızlı içeri girdi. Direkt olay hani beni alıp hani döve döve dışarı çıkartacaklardı. Arkadaşım vardı yanımda. Başka bir bodyguard arkadaş vardı. O silahını çıkarttı. Onları da çıkartınca bayağı bir sıkıntı oldu içeride. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Ben de yaralandım. Ondan sonra o zaman tabii bekardım. Karşı taraftan da yaralanan oldu. Kimse kimseden şikayetçi olmadı. Ya bir de erkeklerin %90'ı kaçtık da. Yani vura vura kaçtık. Onlar da peşimizden geldi. Evimize de aldık. Sonra hiçbir şey olmamış gibi emniyet geldi bizi evden aldı. İfade verdik. Geri evimize gittik. Yattık akşam. Geri tekrar gece işine tekrar devam ettik. Ya böyle oldu yani. Ya bunlar bizim anlık şeyler. Hani şimdi bu gayrimeşru işlerde ondan sonra bu gece aleminde olan şeylerin saniyelik olur. O yüzden her zaman bizim her zaman dikkatli olmamız lazım. Her adamımıza dikkat etmemiz lazım. Her insanla samimi olmamız lazım. Yani düşman olursak zaten her dakika her saniye düşman olabiliyorsun. Yani bu senin elinde olan bir şey. Çünkü karşıdaki insan alkol içmiş, karşıdaki insan uyuşturucu içmiş, karşıdaki insan işte yanında 10 tane çakalla 10 tane 20 tane itle gezen adam. Sen o adama hani ne anlatabilirsin? Adama diyorsun ki işte abi silahını bırak, arabada bırak, arabayla işte silahları içeri girmiyor. Kardeş diyor hayırdır diyor, ben diyor pavyona gelmişim. Ben diyor hasmım var diyor. İçeri girmek zorundayım. İçeri almıyorsun. Ne oluyor? Adamla takışıyorsun. Arkasındaki iç çakal diyor ki sen hayırdır diyor, benim abim şey yapıyorsun. Patlıyorlar. Yani her saniye olabiliyor. Ama çok şükür tabii bu dönemde yıl 2022 hani öyle adamlar biraz kalmadı. Niye kalmadı diye soracak olursan hani devlet bayağı bu işlere biraz el koydu. Hani bu toplu olarak böyle hani mafya tipli gezenler hani tamam var ama devlet bunlara biraz el koydu yani. Az karşılaşıyoruz. Yılda bir defa karşılaşıyoruz. Zaten karşılaştık mı alttan almıyoruz yani, kanla bitiyor yani. Ya biz zaten bir tane vurduk mu arkamızdan zaten 20 kişi geliyor. Yukarıdaki garsondan, komisinden, müşterisi bile gelip bizle beraber adamı dövüyoruz yani. Çünkü neden o adamı ben kapıdan içeri sokarsam namusum gitmiş olur yani. O adam beni de ezip geçer, içeride herkesi öyle. Rahatsız eder. Cezaevine niye girdin abi? Cezaevine ben eski bir dosyam vardı. Daha doğrusu şöyle eski bir olayım vardı. Bir yaralama olayım, bir de çek senet olayım vardı. İşte bu gayrimeşru işleri koşturuyorduk o zaman. Çek, senet, rentekar. Bir tane zengin adam biz rentekar kiralamıştık. Şirketi olan adama. Şirkette olan adam da parası olduğunu biz biliyorduk. Adama gittik, fazla senet imza attırdık. Hani senetleri zaten bizdeydi, çekleri bizdeydi. Gittik o adamı icra verdik. Adam da adamlarını gönderdi. Çatışma çıktı. Kendimizi yani ondan sonra cezaevinde bulduk. Onların hepsinde zaten şu anda ceremesi sıkıntısını çekiyorum yani. Hala çekiyoruz. Çünkü karşı tarafla sıkıntı yaşadık, hem de kendimizin hani ailemiz olsun bayağı bir zor duruma soktuk. Ama zaten cezaevine düşünce zaten senin arkanda duracak tek iki kişi oluyor. Yani sen bile şu anda cezaevine girsen arkanda duracak tek iki kişi oluyor. Anne ve baba. Gerisin. Hepsi yalan. Gayrimeşru alemde, gayrimeşru işlerde. Tamam, gayrimeşru işlerde cezaevine girersin. En başta dedim ya, cümlenin en başında dedim ya. Sana öyle bir para vaat ederler ki ailen ve sülalen rahat eder. Onun için gir cezaevine. Git öldür, sık. Yüklü miktarda para getirsinler. Kardeş bu işi sen yapacaksın. Düşünürüm, derim ki benim ailem, çoluk çocuğum ileride
rahat edecekse girerim içeriye. İçeride de bana paşa paşa bakacaklarsa girerim içeriye. Çünkü ben içeriği gördüm. Cezaevinde her şey para. Cezaevinde bir koğuşa girersin. 30 kişi koğuşta senin para gönderdiğinde makbuz gelir. Hemen cezaevi koğuş müessili çaycı alır onu cezaevi başefendisine yani cezaevi ağasına götürürler ki abi işte falanca arkadaşa para geldi. Oo tamam bu bizim adamımız. Ama derler ki ha bu adama para gelmiyor, pul gelmiyor. Bu adam zaten bizim yemeğimizle beraber ortak yiyor. Hemen seni dışlarlar. Onu koğuştan alır. Ve hatta sana her türlü pis işi yaptırırlar koğuşta. Kendi çamaşırlarını, kendi elbiselerini, kendi meydanlarını temizletirler. Sana çay bile vermezler. Şu anda gençler cezaevine girip de hani pişman olanlar abi diyor keşke bir daha cezaevine girmesen diyor. Çünkü parası yok. Kimse ona para göndermiyor. Ama sen gayrimeşru alemde sağlam bir adamla sağlam bir işe takılırsan senin cezaevine girdiğinde senin yatağını döşeğini gönderip her hafta para sana hesabına para girerse sana gardiyan bile farklı gözle bakıyor. Gardiyan bile senin her istediğini yapıyor. Ama gariban öyle yap. Hani senin paran yoksa istediğin kadar gayrimeşru koştur, istediğin kadar cezaevine düş. Senin arkanda kimse durmazsa tek iki kişi duruyor arkanda. Annenle baban. Annenle baban zaten senin garibansa hiçbir şey yapamıyorsun. Çürüyüp gidiyorsun içeride. Gözün yaşına bakmıyorlar. Cezaevinde tanıdığım böyle en garip insan kimdi abi? Cezaevinde bir tane gariban çocuk vardı. Tatlıcıydı. Bir tane bayana küfür etmiş. Geçici bir koğuşta karşılaştık onunla. 15 gün yanımızda kaldı. Baktım çocuk, herkes dışlıyor çocuğu. Çocuğun parası çok belli. Gariban, Kırşehirli. İş çamaşırı yok, banyo yapmıyor, itip kalkıyorlar. Kardeşim bu koğuşta yatmayı gönderdiler merdivenin altına. Çocuğu aldım. Biraz ben kalıplı uzun boylu olduğum için benim 3-4 tane iş çamaşırım vardı. Cezaevinde zaten girer girmez herkes beni bir de uzun boylu, kalıplı böyle oldu. Herkes tırsıyordu benden. Ama ben kimse hiç öyle şey alçak gönüllüydüm ben. Çocuğu aldım. Kendi iş çamaşırımı verdim. Kendi affedersin donumu verdim. Al oğlum bunları giy dedim. Kendi jiletimi verdim. Git dedim saç sakal tıraş ol. Abi saçını gittim ben kestim çocuğun. O çocuk cezaevinden çıktı. Yani 15-20 gün sonra çıktı. Ben sonra cezada yattım. Ben cezaevi olayım bittikten sonra benim dükkanın önüne gelmiş. Bizim burada bir abi var. O bana cezaevinde yardım etti. Ona çok çok selam söyle. Çıktım bilmiyorum ama telefon numarası bırakmış. Tabii ben çıktım içeri çıktıktan sonra aradım işte. Dedim gel kardeşim dedim sana dedim hani yardımcı olayım neredesin? Memleketine geri gitmiş. Anasının babasının yanına geri gitmiş Kırşehir'e. Güzel bir anım oldu yani öyle bir çok yardım ettiğim yani daha birkaç tane çok yardım ettiğim bir çocuk oldu. Hani mesela kalıcı koğuşa geçtik. Kalıcı koğuşta adam mesela yıllardır koğuşta yatıyor. Adam hani 6 yıldır koğuşunda yatıyor. Orayı kendi evi gibi bellemiş. Şimdi o adamı gördüm dedim ki lan dedim ben dedim bu adamın yanında hani böyle hani yeni gelinmiş gibi davranmıyor. Adam mesela beni izliyor. Adam beni kesiyor. Neden? Adamın kendi koğuşu, kendi meskeni, kendi evi gibi. Hemen şey yaptım. Mesela kendi tabağımı kendim yıkadım, kendi bardağımı kendim yıkadım. İşte çay alırken izin aldım. Sabah kalktığımda dedim ki hemen yatağımı düzelttim. Yatağımı düzelttikten sonra etrafı böyle temizledim. Baktı adamlar dedi ki aa bak bu çocuk dedi kendi evi gibi davranıyor dedi. Maşallah dedi ne güzel dedi. Gittim tuvaleti banyoyu kimseye söylemeden temizledim. Temizleyince adamlar şöyle baktı. Aa tamam dedi. Yani o 6 yıldır, 7 yıldır 30 yıldır yatan adamlar beni evladı gibi sevmeye başladılar. Benim hesabıma para yatıyordu. Bana mesela biz meydancıya mesela sigara alıyorduk. Orada çay dağıtan mesela garibanlar oluyor mesela. Adam meydancı. Ben mesela meydancıya çay alıyordum. Adamlar dediği kelime şuydu yani. Oğlum senin cezan ne kadar lan? Bir daha burada sen sigara almıyorsun. Sen bizim canımız ciğerimiz, evladımız. Çünkü neden? O adamlara ben ayak uydurdum. Ben o adamlara ayak uydurmasam orada işte volt atsam meydanda elime tespih alıp kimseye bir şey demesem böyle burnum ucundan geçsem beni orada yaşatmazlardı, şişlerlerdi. Başka koğuşa gönderirlerdi. Gördüm yani bunu. Koğuşa bir tane çocuk geldi. Burnundan kıl aldırmıyor. Hesabına para yatıyor. Adam işte emlakçıymış. Çocuk burnundan kıl aldırmıyor. İşte ben şu yatakta yatacağım. Hiç ilk başta ses etmediler. Lan dedim bu yaşlı adamlar ses etmiyor. Sonra sabahın 4'ünde bir çığlık gördüm. Banyoda bunu sıkıştırmışlar o yaşlı adamlar. Eski topraklar bir dövüyorlar aşağı bendim ben de vuracaktım bana izin vermedi dediler oğlum senin cezan az dediler sen vurma adamı direkt koğuştan attırdılar. O 2-3 tane döven adamlar da ceza almadı yani geri koğuşa geri geldi çünkü gardiyanlar biliyor yani işin neyin ne olduğunu. Peki abi gayrimeşru hayata ilk ne zaman adım attın? Ben üniversite hayatımda 3. sınıfında atıldım siyasi olaylardan. 3. sınıfta atılınca benim bir tane ev arkadaşım vardı Trabzonlu. Rentekar işi yapıyordu Samsun'da. Dedi kanka dedi bak dedi bu rentekar işlerinde de o zaman bundan kaç 9 yıl öncesinden bahsediyorum yani. Bak dedi bu rentekar işlerinde de güzel para vardı dedi. Gayrimeşru iş gibi görünür ama dedi cebinde para eksik olmaz dedi. Gel dedi bu işe girelim dedi. Beni Samsun'a götürdü. Samsun'da başladık. Çekleri, senetleri imzalatmaya başladık. İşte araba kiralayan adama maaşını icra koydurtmaya başladık. Bizim bir tane avukatımız vardı.
Avukat da bizle beraber işbirliği yapıyordu. Savcı da bizle işbirliği beraber yapıyordu. Örnek veriyorum, adam mesela zengin geliyor, arabayı kiralıyor. İşte 30 günlük arabayı 40 bin lira kiralıyorsa biz onu senede bizde olduğu için senedin üstüne oynama yapıyorduk. 150 milyarlık senede icra veriyorduk. Adam diyor, kardeşim siz beni niye icra verdiniz? Sen kardeşim bizim arabamıza çarptın. Hayırdır? Çamurluk gitmiş, ön çamurluk gitmiş. Halbuki öyle bir şey yok. Ondan sonra adamla çatara patara, adamla kavga dövüş. O şekilde girdik yani. Rentekar işinden girdik yani. Araba alıp kiralama, çek, senet. Bu işlerle girdik. Kaç yaşındaydın abi? O zamanlar daha 24, işte 23-24 yaşındaydım yani. Uyuşturucu hayatın oldu mu abi hiç? Uyuşturucu hayatım çok şükür olmadı. Ama uyuşturucu içen arkadaşlarım vardı. O zamanlar hani bizim yanımızda 8 tane böyle mermi gibi çocuklar vardı. İşte rentekarda işte birisi arabayı kiralar, birisi arabayı temizletir, birisi pis işlerimizi yapardı. İşte hani silah getirirdi. Ondan sonra biz işte her hafta işte çocuklara para verdiğimizde o çocuklar bizden habersiz hani diyorduk ya, bu çocuklar niye ölü gibi hani sabahları. Dükkanı açıyoruz, çocuk ölü gibi geliyor. Çocuğu kaldıramıyoruz. Meğer ki uyuşturucu içiyorlarmış. Çok dövdüm. Çok dövdük. Yani bizim üstümüze bile saldırmaya çalışıyor çocuklar. Çünkü uyuşturucu yani bir erkeğin şerefidir yani. Ben bunu her zaman böyle kendime benimsedim. Uyuşturucu adam namusunu satmış adamdır. Etrafımızda şu anda diyorsan uyuşturucu satan, yapan dolu var. Yani yılı 2022 uyuşturucuyu hani satıp da içip de bununla övünen insanlar da var. Peki sence uyuşturucu işleri gayrimeşruya girer mi? Ya bence gayrimeşruya yakışmayan bir iş. Ama en fazla da onda para var. Öyle konuşayım. Yani uyuşturucu satan adamları görüyoruz. Karakoldan savcıya bile gitmiyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Mekandayız. Kapıda duruyoruz. 2 tane genç geldi. Bir tane Fiat Linea arabayla. Şurada 2 tane genç çakal. Ben anladım yani. Arkadaşlar dedim, üstünüzde silah varsa arabayı bırakın dedi. Tamam abi dedi, arabanın anahtarı bize kalsın. Tamam kardeşim kalsın dedim siz dedim. Arabanın anahtarını bıraktı. Polisler takipteymiş arabayı. Polisler de bizim mekanı bildiği için dedi ki o 2 tane genç dedi biz de uygulama niyetine içeri gireceğiz dedi, alacağız dedi. Girdi içeri adamlar, polisler. Çocukları aldı, aşağı indirdi, arabanın içine bir açtı. Yani 3-4 torba yani poşetler halinde uyuşturucu var. 2 tane de silah, mermi kovanları da var. Hadi dedim herhalde bu çocukların herhalde geleceği bitti. Yani geleceği gitti bu çocukların. Yani. Çocuklar bize ekip otosuna binerken tehdit etti. Dedi ki sizin dedi anınızı bilmiyorum. Oğlum niye sen bizi tehdit ediyorsun? Hayırdır? Bizim işimizi siz verdiniz. Hayda hadi ayakta pirincin taşını. Ama ben yine şey yapıyorum hani diyorum ki hani rahatım yani. Cezaevine girecekler. İşte bunlar da yatacak yerleri yok. İnanır mısınız? Sabaha karşı 5.30-6'da çocuklar taksiyle geldi, arabalarını aldı, gittiler. Nasıl oluyor abi? Şimdi bu işler sürekli diyorum yani para. Çocukları karakola gidiyor. Karakolda 3-4 saat tutuyorlar. Karakoldaki o gün karakol komiseri kimse o uyuşturucu satan yani uyuşturucuyu sattıran, temin eden onların sahipleri geliyor karakol polisine. Karakoldaki bekçiye kadar belli bir miktar para bırakıyor komisere. Diyor ki bunlar diyor senin çocukları alıp gideyim. Çünkü ifadeleri savcıyı saat 9'a kadar gönderebiliyor. Sabah 9'a kadar gönderebiliyor. Sabah 9'a kadar gönderebildiği için hemen ifadeyi göndermeden savcıya çocukları çıkartıyor sabaha karşı 5.30-6. Çocuklar çıkarken dedim ki vay be işte bu işler dedim paraya dönmüş. Çünkü önceden gayrimeşru işlerde hani yapan adamlar belli yani. Zengin alıp fakire veriyorlardı. Peki pavyon güvenliği olmak, yani bunun içerisinde bulunmak daha doğrusu. Nasıl bir duygu abi? Bizi mesela dışarıdan insanlar gördüğünde o işte adamlara bak işte kalıplılar, şekiller işte bunların paraları, pulları var. Bunlar işte bunlarda para bitmez, alkol satıyor bunlar. Ama işin içine girdin mi öyle değil işte. İşin içine girdin mi daha demin söylediğim gibi her türlü pislikle karşılaşabiliyorsun. İyi bir şey değil yani. Kimseye tasnif etmiyorum. Çünkü neden? Biz bu işe neden girdik? Biz bu işe girmemizin sebebi elimizde bir zanaat yok. Kimse bizim elimizden tutmadı. Hani anne baba olarak hani annem babamı eleştirmek istemiyorum. Onları seviyorum ama babam bana bir dükkan açmadı. Çünkü benim elimde bir zanaatim yok. Hazır büyüttüler bizi. Bir dediğimizi iki etmediler. Ondan sonra bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk işte şehir dışına gidiyor. Bu çocuk ne yapıyor? Hani girdik daha da çıkamadık. Çünkü neden? Ben dışarıda bir iş yapamam. Ben dışarıda bir berber olamam. Ben dışarıda eczacı olamam. Ben bir dışarıda fabrikada çalışamam. Hani ben fabrikada 8 saat ayakta durup çalışamam yani. Sabit hani maaşla. Çünkü neden? Bu işin gelirisi günlük para. İşte bugün 300 lira kazanıyorsam yarın 500 lira kazanıyorum. Bugün 500 lira kazanıyorsam yarın 1000 lira kazanıyorum. Para tatlı olunca ve yaşam standartın biraz daha yüksek olunca bu pavyon hayatını bırakamıyorsun. Bir de şöyle bizim bir tabir var yani. Bizim bu ışıkları gören narkozu yiyen bir daha çıkamıyor pavyon içinden. İşte kötü yanlarda her türlü pisliği görüyoruz. Peki abi biraz özel olacak ama merak ediyoruz. Sence bu paraların hayrı var mı?
Ya ben şöyle düşünüyorum aslında. Hani ben güvenliyim. Kapıda duran ben bodyguard'ım. Kışı olsun, yazı olsun. Hani biz mesela örnek veriyorum, müşteri geldiğinde bize bu bahşiş verdiğinde biz müşteriden zorla para almıyoruz. Adam gönlünden kopup da bize veriyor. İşte arabasını çekiyoruz. Arabasını çekince adam gönlünden kopup da veriyor. Biz kimseden zorla bir şey istemiyoruz. Benim kazandığım para, ben her zaman şunu diyorum, helal. Ama yukarıdaki garsonlar, komiler, onların kazandığı para helal mi haram mı bilemiyorum. Çünkü onlar yukarıda her türlü film fırıldağı yapıyorlar. Bu pavyon işinde mesela hani herkes der ya, işte o pavyona gittin mi işte sikildin. Niye? İşte 1000 liralık hesap sana 3000 lira olarak gelmiş. Evet, doğru, bu var. Nasıl var? Adam mesela hesap mesela 1000 lira. Adam hesaplıyor, kardeşim ben işte şu kadar yedim işte 1000 lira. Ama yanına oturtturduğu bayan onunla beraber 10 tane 20 tane fazla içki içiyor. Hesap oluyor 3000 lira. Adam diyor, kardeşim diyor, ben diyor bayanı içlemedim ki diyor. Ama sen pavyon raconundaki biliyorsun, bir yanında bayan oturtuyorsun. De bizim Türk milleti, affedersin, amsalak olduğu için yanına bayan oturunca o tamam, bu benim, oturacak. Alkol ısmarlıyor, ne oluyor? Hesap 2000 lira 3000 lira oluyor. Yani onların kazandığı para haram mı helal mi, ben onlara bırakıyorum. Çünkü aşağıda biz sokaktayız, caddedeyiz. Biz pisliği de görüyoruz, iyiyi de görüyoruz, kötüyü de görüyoruz ama hiçbir zaman zorla kimsenin cebinden parayı almıyoruz. Bize sokaktan para geliyor. Adam, affedersin, şöyle bir örnek veriyorum. Adam sokaktan geçiyor, diyor ki ya diyor, siz diyor kışın diyor kapıda böyle bekliyorsunuz diyor. Çıkartıyor cebinden 200 lira para veriyor. Ben adamın zorla para... Niye? Adam görüyor bizi, acıyor, üzülüyor. Ya diyor, boylu postu adamlarsınız diyor. Hani bu soğukta bekliyorsunuz diyor. Abi diyorum, vermene gerek yok, ben seni tanımıyorum diyor. Olsun diyor, benim gönlümden koptu diyor. Peki abi, hiç mekandan kadın çıkartmaya çalışan oldu mu? Tabii canım. Hala var yani, öyle salaklarımız var. Hala öyle cahil insanlar var. Ne yapıyorsunuz? Tepki nasıl abi orada? Ya şimdi şöyle bir durum oluyor. Laftan anlayan oluyor. Laftan anlamayana, açık konuşayım, biraz hırpalıyoruz yani. Çünkü kendine gelmesini sağlıyor. Yani ilk baş dövmüyoruz yani. Anlatıyorum bak. Abi diyorum, bayanla sözleştin mi? Bayan seninle beraber çıkmak mı istiyor? Taksiye binersin. İleride çorbacıya gidersin. Veyahut da bir tane tekelin önüne veyahut da ne bileyim caddenin önüne gidersin. Bayan buradan çıkar. Taksiye biner. Senin yanına gelir. O beni ilgilendirmez. Ama sen mekandan kadının koluna takıp adam da otomatik olarak da diyor ki, kardeşim diyor, ben yukarıda diyor 10 bin lira hesap verdim diyor. Kim oluyor diyor, karıyı diyor benden alıyorsun diyor. Abi diyorum, hesabı sen yukarıya verdin. Şimdi ben buradan kadını seninle beraber taksiye bindirirsem bana ne derler? Kadın satan, affedersin, pezevenk. Böyle bu şekilde ilk baş anlatıyorum. Güzel güzel anlatıyorum. Tabii adam alkollü. Dinlemiyor. Biz de artık kaba kuvveti hani en son, hatta hani git ileride bekle. Hani öyle bir şansları yok. Kimse hani kadını hani alıp da götürme. Çok mu kan döküldü? Kan da çok dökülen oldu. Laftan anlayan var mı? Var. Bu işin raconunu bilen var mı? Var. Öyle insanlar da var. Peki hiç sana saldıran oldu mu abi? Olmaz mı ya? Bayan mesela aşağı iniyor. Bayanı ben orada taksiye bindireceğim. Adam yukarıda bayanla beraber oturmuş. İşte bayanla işte artık arkadaşım olmuş, sevgilim olmuş. Adam bana direkt saldırdı. Benim kafama yumruk attı. Kafamı yumruk alınca ben biraz böyle sersildim. Kendime geldim. Ondan sonra adamı aldım, yere yatırdım. Adamı dövmeye başladım. Dövünce dedim ki, sen niye bana vurdun? Hani ne yaptım ben sana? O benim karım lan. Ya bizim Türk toplumunun olayı budur yani, anladın mı kardeşim? Bizim Türk toplumu, tamam mı? Dedim yani, biraz hani amsalak, hani biraz böyle sahiplenmeyi sever. Ama o karı senin karın değil. Senin karın evde. Peki dövdüğün birisinden daha sonra böyle gelip sana saldıran oldu mu mesela birkaç gün sonrasında? Tabii ki. Ateş eden oldu. Yani bunlar normal bizim için. Çünkü biz biliyoruz adam, ya şimdi şöyle bir şey var. Bir adamı dövüyorsun. Bir adamı dövdükten sonra orada o adam sana tehdit edip senin işte vuracağım, seni öldüreceğim, sen bittin, sen bu kapıda durma diyorsa o adam sana hiçbir şey yapamaz. Ama bir adamı dövüp bir adamı dövdükten sonra o adam hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde gidiyorsa bu adam geri dönecek, sana ateş edecek. Bu insan psikolojisini az buçuk çözdük. Adam mesela dövdük. Sağlam da dövdük yani. Elini bile kaldıramadı. Adam hiçbir şey demedi. Bindi, taksiye gitti. 45 dakika sonra tabii biz de hazırlandık, dedik bu adam geri gelecek. Geri geldi, bizi ateş etti. Hiç yara aldığınız oldu mu? Ben yaralanmadım. Benle beraber çalışan arkadaşım 2 defa yaralandı bu gece aleminde. Peki pavyonda ölen birisi oldu mu şu ana kadar? Öyle ne oldu? Bizim mekanımızda olmadı. Hani benim çalıştığım bölgede, benim çalıştığım sokakta olmadı ama başka bir mekanda bizim kardeşimiz öldü. Biz o çocuk bizim yanımıza gelmişti iş aramaya. Dedim, kardeşim hani sen bu işleri yapma. Çocuk da biraz bize özeniyordu hani. Çocuğun yaşı gençti. Sonra başka bir mekana gitti. Başka bir mekanda da bir kavga çıkmıştı. Biz duymuştuk. Sağlam bir kavga çıkmıştı. Oraya ateş edeceklerdi. O çocuğu o gün işe almışlar. Dememişler çocuğa, bak hani mekana gelecekler, ateş edecekler. Tedbirli olalım, bak bu mekan sıkıntılı mekan. Çocuğa dememişler. Çocuğun direkt kalıbını, boyunu görmüşler. İşe almışlar. Çocuk zaten o gün adamlar ateş etmeye geldi 3-4 araba.
Çocuk çay içerken kapının önünde öldü. Sonra biz gittik olay yerine, çocuğu baktım yerde yatıyordu. Peki pavyonlarda rüşvet dönüyor mu abi? Dönmez mi ya? Her gün dönüyor. Ben devleti, vatanı seven bir insanım. Yani bu vatandan başka bir yerde yaşayamayız. Vatanını ihanet eden insanlar, polisler çok var. Şunu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Biz mesela emniyetten gelip de rüşvet alan emniyet amirleri, emniyet müdürleri çok var. Ya normalde bizim kendi ruhsatımız, kendi vergimiz, her şeyimiz var. Kapıdaki adam bile sigortası yaptırılıyor. Ama adam niye geliyor mekana? Rüşvet almaya geliyor. Biz rüşvet vermiyoruz. Adam gidiyor ekip arkadaşlarına haber veriyor. 3-4 tane ekip arkadaşı. Biz uygulamaya geldik. Kapının önüne geliyorlar. Niye biz o adamlara rüşvet vermedik diye. Rüşvet de şöyle yani. Örnek verin, bir tane ekip otosu mesela bizim kapının önüne gelir. Kardeşim bizim karnımız aç. Ne yapayım biz, hani ben dönerci miyim? İşte bize yukarıdan bir kavurma yapsınlar. İyi tamam abi. Bir yaptırıyorsun, 2 yaptırıyorsun. Üçüncüye abi diyorsun size yeme içme yok. Hemen dükkanın 100 metre ilerisine arabayı park ediyor. 3-4 tane dubayı çıkartıyor. Uygulama yapıyor. Şimdi bize gelen müşteriler belli. Rentekarcısı, pavyon, rentekarcısı, gayrimeşru koşulan adamlar, alkollü adamlar. Şimdi alkollü adam polisi görünce ne yapar? Kaçar. Ne oluyor? Bizim müşterimiz kaçıyor. Bunun gibi birçok emniyet mensubu hani yemin ettiği bayrağa ihanet ediyorlar. Ya kardeşim senin benden aldığın hani ekmek arası Red Bull çerez. Ben mesela haftanın 2 günü polislere Red Bull çerez sigara veriyorum. Geliyor mesela ekip otosunun 3 kişi var. Kardeşim bize 3 kişilik Red Bull çerez ayarla. Kardeşim ben o Red Bull çerezi parayla alıyorum. Diyemiyorsun. İşte ters çevirdiğinde ne yapıyor? Hemen 100 metreler uygulama yapıyor. Bizim müşterilerimiz gelemiyor. Adam mesela bizim mekana uygulamaya geliyor. Uygulamaya gelirken diyor ki kardeşim diyor ben bundan sonra diyor size diyor her uygulamaya geldiğinde diyor size haber vereceğim diyor. Siz de diyor benim diyor hesap kartını size bırakayım diyor. Para yatırın diyor. Ya kardeşim biz senden bir şey istemiyoruz ki. Niye? Kendi yoluna bakıyor. Uygulamaya geldiğinde haber vermediğinde ne yapıyor? Baskına geliyor. Baskına gelince ne oluyor? Müşteriler dükkandan çıkıyor. Biz de artık ne yapıyoruz? Hani vermeye başlıyoruz. Mecbur vereceksin. Vermedin mi sana sürekli sıkıntı yaratıyor. Hani sen devletine, milletine, vatanla bağlı adamdan evde çoluk çocuğunu beklemiyor mu? Ben hani devlet büyüklerine hani bir şey demiyorum. Devlet büyükleri her zaman işini gücünü yapıyor. Ama işte devlet büyüklerinin görmedikleri olay şu. Bizim polisimiz hayatta rüşvet almaz. Hayır öyle bir şey yok. Hepsi rüşvet alıyor. Ben size bir olay anlattım işte. Çocuk uyuşturucuyla yakalandı. Sabahleyin çıktı. Nasıl oldu? Bir olayla mesela karşılaştık. Çocuklar, sıkıntılı çocuklar. 3-4 araba gezen çocuklar. Adamlar mesela bize ateş edecekler. Biz polislere haber verdik. Dedim ki abi dedim bak bu adamlar dedim sıkıntılı, bize ateş edecekler. Hani sağa sola hani uygulama koyun. Adamlar sağa sola uygulama koydu ama adamlar yine elini kolunu sallayarak geldiler bize ateş ettiler. Hani emniyet nerede? Sonra işin ucunu öğrendik ki uygulamadaki polislerin amiri bunların kankisi çıkıyor. İndiriyormuş çocuklar onlara. Uygulamaya girdiklerinde geç. Peki abi cezaevi hayatın boyunca böyle ilginç tanıştığın birisi oldu mu? İçeride Sakarya Akyazılı bir abimiz vardı. Adam 40 yıldır içeride yatıyordu. Tarlada işte Akyazı'da tarlada kardeşini öldürmüş. Dereye atmış. 4 yıl boyunca kardeşi bulunamamış. Cesedi 4 yıl sonra bulunduktan sonra yakalamışlar. Bana da onun yanındaki arkadaşı anlattı. O abiyle tanışmam şöyle oldu. Normalde o abi hayatta böyle kimseyle konuşmaz. Kendi ranzasının karşısında televizyonu vardı. Televizyonda sürekli işte CNN, NTV falan izliyordu. Ben aşağı inerken televizyonunu falan görüyordum. Kendi buzdolabı falan yanındaydı. Sabahları işte kalkar spor yapardı. Daha doğrusu o beni izlemiş yani. Çünkü ben genç olduğum için o beni izlemiş. Ben işte hani etraf falan temizliyordum. Gidiyordum onun ranzasının etrafını falan temizliyordum. Beni böyle izliyordu, bakıyorlardı. Bir gün bir şey oldu. Dilekçe yazmam gerekiyordu. Şimdi ben dilekçe yani avukat aracılığıyla yazıyoruz yani kanunları avukatlar daha iyi biliyor. Geldi benim yanıma dedi ki evlat dedi gel bakayım şöyle otur bakayım dedi. Şu ver bakayım kağıdı dedi. Senin dedi cezan şu. Sen dedi şu zamanda şu vakitte çıkacaksın dedi. Adam benim çıkacağım günü hesaplamış. Bak ben adamı tanımam etmem. Kimin ne kadar ceza yatacağını, kimin ne kadar ceza evinde hani kalacağını adam tahmin edebiliyor. Dedim abi nasıl dedim. Bak dedi oğlum şu dilekçeyi yazacağız dedi. Tamam mı dedi. Fazla dedi öyle avukata işte hani dertlenip sıkılmana gerek yok dedi. Ben dedi sana bir tarih veririm dedi. Sen dedi ya bu tarihte çıkacaksın ya da 2-3 gün sonra çıkacaksın dedi. Ben yine içimden diyorum ya atıyor bu ya diyor. Bunamış diyorum hani. Adam 55-60 yaşında. Bunamış dedim. Tabii ben orada hani cezaevine hani kendimi odaklandığım için dedim herhalde ben yıllarca burada yatacağım. Çünkü oraya girdim odaklanman lazım. Kafayı oraya yorman lazım. Dışarıya yorarsan kafayı yeriz. Bir baktım adamın dediği çıktı. Adam dediği gün saat akşama doğru 4'te beni kapıyı çaldılar. Dediler ki çıkarken de gittim adamın elinden öptüm. Dedim abi Allah razı olsun. Hani senin dediğin çıktı. Adam çünkü yılların cezaevine vermiş. Benim ne zaman, hangi saatte, hangi dakikada çıkacağımı. Bir de ben onunla bir sohbet ettim. Dedim ya daha doğrusu o benimle sohbet etti. Ya dedi işte
Bana işte yolları soruyor, köprüleri soruyor. İşte şu yoldan gittim mi, şu şeyler var mı dedim ama oraların hepsi yıkıldı dedim. Adam dışarı yani hayal ediyor yani dışarıda hani aynı hayat devam ediyor mu? Yok abi dedim aynı hayat devam etmiyor dedim. Senin dediğin yerlerin hepsi yıkıldı işte hani yollar, köprüler yapıldı. İşte yeni köprü yapıldı. Hepsinin haberi var ama hani benden duydum daha çok heyecanlıyor. Gözlerindeki umutu ben görüyorum yani. Çünkü onlar da her gün, her saat, her dakika çıkacağı günü onlar hesaplıyor yani. Ben de şu saatte, şu dakikada çıkacağım diyor. Her gün öyle geçiyor. Cezaevinde çok özlediğin bir şey var mıydı abi? Cezaevinde tek özlediğim bir şey vardı. Dışarı çıkıp şöyle deniz kenarına gidip derin bir nefes almak. Onu çok özlüyordum. Bir de benim evlenmeden önce işte eşim, o zaman biz sevgiliydik. Hani dediğim tek soru şuydu. Acaba hani beni bıraktı mı? Çünkü ben şunu dedim yani beni beklemesin dedim. Hani çünkü ben artık hani kirlendim, sabıkalıyım. Çünkü cezaevine gelen adam değildir bence. Namusu için giriyorsa tamam. Şerefi için giriyorsa tamam. Ailesi için giriyorsa tamam. Ama işte başka işte para, pul için giriyorsa çünkü sevdiklerin arkada bekliyor. Annen, baban bu yani başka kimse seni beklemiyor. Umudun var mıydı cezaevinde abi, çıkma umudun? Çıkma umudum bir ara kalmadı. Hücre attılar beni. Orada birisiyle tartıştım. Dövmeye kalkıştım. Daha doğrusu yatırdım yere. Yatırınca direkt beni aldılar. Hücre attılar. Bir 6-7 gün hücrede kaldım dedim. Tamam dedim, ben bir daha buradan çıkamam. Çünkü orada hiçbir şey görmüyorsun. Karanlık. 6 gün karanlıkta bekledim. Sadece sabahlar işte açıyorlar alttan kapıyı. Yemeği yiyorsun. Ertesi güne kadar bekliyorsun. Orada sana bir tane ekmek veriyor. Bu bir ekmeği hemen yemeyeceksin yani. Dışarıda cezaevi avlusunda top oynayanların bir tane ufak bir delik vardı. Oradan gözüküyordu. Onlar işte top oynuyordu. Onları izleyebiliyorsam izliyordum. Boyum fazla yetmiyordu çünkü çok yüksekteydi. Ne yapıyordun abi mesela hücredeyken? Nasıl geçiyordu günü? Hep uyumaya çalışıyordum. Bağırıyordum kendi kendime. Çıkartın beni. Ana avrat sövüyordum. Diyordum lan şerefsizler işte bana bu yapılır mı? İşte baştan aşağı kadar sövüyordum. Sonra kapılara vuruyordum. Sağa sola vuruyordum. Hiç çıt yok. Cevap yok. Tuvalet hemen bitişindeydi zaten. Bir tane böyle demir ranza vardı. Oraya tişörtümle eşortmanımı çıkarttım. Üstüne serdim. Öyle yaptım. Görüş günleri nasıl abi? Anlatılmaz. Yani şöyle anlatılmaz yaşanır derler ya. Şimdi bir tane ortada ayna var. Telefon var. İlk görüşümde benim şöyle oldu. Annem babam geldi. Ben yarım saatlik görüşün 20 dakikası ağlaştık. Annem ağlıyor ben ağlıyorum. Anne ağlama diyorum. İşte o ağlıyor ben ağlıyorum. O ağlıyor ben ağlıyorum. En sonunda babam şey yaptı. Telefonu aldı görüşte. Tamam dedi yeter de oğlum bir şeye ihtiyacım var mı başka hani sağlığı saati yerine mi? Çok kötüydü yani. Öyle televizyonlardaki göründüğü gibi işte hani annenle babanla işte hemen öyle sarılman etmen yok yani. Önünde bir cam var. Tecavüzcülerin koğuşu ayrı oluyor değil mi abi? Onların koğuşları ayrı oluyor. Hiç denk geldin mi? Şöyle denk geldim. Cezaevinden çıkıyoruz. Ring arabasına bindik. Ring arabasında dediler ki T tipinden 3 kişi alacağız. Sakın ha sakın jandarma başçavuş söyledi. Onlar dedi sizin arkanıza oturacak dedi. Kelepçeli dedi. Onlara dedi bir tane vurursanız dedi sizi dedi geri dedi alırım dedi. Kapalıya geri sokarım dedi. Ben de sordum başçavuşa dedim komutanım niye hayırdır dedim. Yani biz niye vuralım dedim. Yani biz zaten cezamızı çekmişiz hani sen dedim bizi açık cezaevine götürüyorsun. Açık cezaevinde bizi bırakacaklar. Alacağımız kişiler dedi tecavüzcü dedi. Birisi seni kızına tecavüz etmiş, birisi torununa tecavüz etmiş. Söyleyeyim dedi. Götünüzü yiyorsa vurun dedi. Ya komutanım sen dedim o zaman o adamla niye biz aynı? O adamın devletinin çok mu arabası var dedi. Bir araba var dedi götürmek zorundayım dedi. Onları dedi arka tarafınızı boş bırakın dedi oraya oturacaklar dedi. Şimdi ben merak ediyorum acaba tipleri nasıl hani bu şerefsizler hani sosyal medyada görüyoruz ya. T tipine yanaştık. Bir baktık 3 tane yaşlı adam. Biri 55 yaşında, biri 45 yaşında, biri de böyle 70 falan yaşında böyle. Hani dedim ben dedim bu adamları zaten dövsem geri cezaevine geri götürecekler. Kendi ailemi, kendi kardeşlerimi düşünün. Allah'ından bulsunlar dedim. Yanında 3 kişi vardı. Dedim sakın dedim bak biriniz bile vurmayın dedim. Vurursanız dedim bak kapalıya geri dönürsünüz. Hiç muhatap olmayın bırakın arka tarafta otursunlar. Sonra onlar gitti ring arabasının arkasına oturdular. Öyle gördüm yani. Ama tabii hani koğuşuma düşseydi önceden mesela bu Adalet Bakanı'nın önceki Adalet Bakanı şey yapıyormuş. Tecavüzcüleri koğuşlara atıyormuş. Diyormuş ki hani öldürmeyin. Dövün ama öldürmeyin. Öyle dövdürüyorlarmış. Örnek veriyorum bu Özge Can Aslan falan hani cinayetlerini yapanların içeride öldürüldü ya. Onları mesela nasıl öldürdüler diye sorarsan başefendi gardiyanlar var. Parayı indiriyorlar. Adam içeriye silah 6.35 ufak silah getiriyor. Adama veriyor. Adam tam mazgaldan ateş ediyor adama. Özge Can Aslan'ın katilleri var ya onları mazgalın arasından vuruyor. Yemek dağıtımında. Yoksa başka türlü öldürememişler yani. Tecavüzcü falan. Ama bundan önceki Adalet Bakanlığı şey yapıyormuş. Tek tek koğuşları dağıtıyor tecavüzcüleri. Öldürmeyin ama dövün. Tabii öyle bir şey elimize denk gelse sen de ben de hani tecavüzcü döversin yani. Gayrimeşru hayatı gençlere tavsiye ediyor musun abi?
Gayrimeşru hayatı kimseye ben tavsiye etmiyorum. Bunlar boş şeyler. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tek iki kişi arkanızdan ağlıyor. Annenizle babanız. Bu dünyada sizi karşılıksız sevebilen, parasız, pulsuz. Hani şimdi gayrimeşru koştururlar, paranın peşini koşturuyorlar ya. İşte parayı buluyorlar, gidiyorlar işte Ayvalıklarda, Edremitler'de, Balıkesirler'de, Antalya Kaşlar'da parayı yiyorlar ya. Bunlar marifet değil yani. Bu işin her zaman bir sonu vardır yani. Gayrimeşru her zaman bir sonu vardır. Bunu bilsinler yani. Adam mesela ben diyor yıllarca gayrimeşru koştururum. Yok kardeşim senin sonun var. Elden üstün bir el var. Senden büyük başka birisi daha var. Çıkıyor çünkü. Çıkacak. Çünkü bu düzen böyle. Ve kaybeden her zaman kendin oluyorsun. Benim işte 20 tane çakalım var. Benim işte 20 tane adamım var. Olsun. Bir mermiye bakıyor. Yakınlarından birisini kaybettiğin oldu mu hiç abi? Ya gayrimeşru koşturup da yakınlardan birini kaybettiğim oldu. Dedim yani. Abi dedim bak gideceğiz dedim. Hani öleceğiz. Yapmayalım. Hani yapma. Çok uyardım. Bak harcarlar. Bizim etrafımızda böyle arkadaşlar, kardeşler var. Hala ben uyarıyorum. İşte bu mahalle bizim. Ya bak bu işleri bırakın oğlum diyorum. Geçen gün vuruldu. Ayağından vuruldu. Biz haberini aldık. Hiç gitmedim bile yanına. Geçmiş olsun bile demedim. Çünkü neden? Kimse sahip çıkmıyor onlara. Kimse sahip çıkmayınca da bu işin yolcusu. Uyuşturucu satalım. İşte oradan para gelsin. Giderler bir tane emlakçıya derler ki kardeşim şu arsa bizim olsun. Giderler o arsa sahibini tehdit ederler. Arsa sahibi vermezse kardeşim ben vermiyorum der. Arsa sahibiyle çatışırlar. Bana kalsa hepsi gebersin gitsin. Kimseye yararları yok. Ne analarına, ne babalarına, ne kendilerine. Para, 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 para. Kardeşim para mutluluğu getirmiyor. Tamam paranın ihtiyacı olur biz biliyoruz. Ama gayrimeşru koşturup da parayı bulup da sonradan onun acısını çıkanlar vallahi var. Hepsi çıkıyor. Çünkü onların elden üstüne eli var. İstediği kadar bağlantısı olsun, istediği kadar eşi, dostu, arkadaşı olsun. İlla ki ondan büyük bir el çıkıyor. Yani çoluğundan, çocuğundan çıkıyor. Gördük de yani biz bunu, şahit de olduk yani. Çocuğu hastaneden dışarı çıkamıyor. Bak benim bir örnek vereyim. Mesela benim eşimin çalıştığı iş yerinde bir tane kız vardı. Kız işten ayrıldı. Kocası change araba yapıyorlar. Change araba dediğim şöyle. Senin mesela araban var ya, senin arabanı alıyor, çalıyor. Sana telefon açıyor. Kardeş diyor biz senin arabanı bulduk diyor. Bize diyor şu kadar para atacaksın diyor. Çocuklar oldu 2 tane. Şimdi nerede oturuyorlar biliyor musun? Kurtköy'de villada oturuyorlar. Bak villada oturuyorlar. Eşim bana dediği kelime ne biliyor musun? Hayatım dedi. 2 tane çocuğu oldu dedi. Çocuğunun bir tanesi dedi affedersin dedi. Kaka yapamıyor dedi. Kızının dedi beyninde dedi tümör var dedi. Kardeşim sen istediğin kadar villada otur. İstediğin kadar gayrimeşru koştur. Abi bak bu adam gayrimeşru yapıyor. Change işi yapıyor. Arabaları kaçırıyor. Kaçırdıktan sonra sana telefon açıyor. Kardeş diyor biz senin arabanı bulduk bize bu kadar para atacaksın diyor. Emniyete gidiyor. Emniyete söylüyor. Emniyet diyor kardeşim diyor biz diyor senin arabanı bulamıyoruz diyor. Bu numara beni aradı diyor. Emniyet numarayı araştırıyor. Numarayı da bulamıyor emniyet. Diyor kardeşim adamlar diyor hırsız diyor. Seni aramış diyor. Bu adamların zaten aranması var diyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun mecbur adamlara para veriyorsun. Alıyorsun arabanı geri. Ne oldu şimdi o adamın mutlu mu? Bak 2 tane çocuğu var. Var mı gençlere bir tavsiyen abi? Valla gençlere tavsiyem yıl 2022 uyuşturucudan uzak dursunlar. Sokakta bellerinde silahla bu 01 Adana ondan sonra eşkıya dünya hükümler olmaz. Böyle dizileri böyle filmleri izleyerek hani gerçek hayatta böyle şeyler yok. Gerçek hayatta böyle adamlar yok. Öyle adamlar ne zaman vardı biliyor musun? 1990 yılında vardı. 98'de vardı. 95'te vardı. Böyle şeylere özenmesinler. Bellerine silah takıp da ben 2 mekanı ateş edeyim de ben işte şu mekanı koparayım da gideyim işte şu parayı alayım da gideyim şuradan işte Jack Daniels Chivas alayım da şu mekanda eğleneyim de sosyal medyayı olabildiğince kullanmamaya çalışsınlar. Herkes bu sosyal medyada birbirine özeniyor gençler. Ya kardeşim spor yapın. Gidin dil öğrenin. Gidin Avrupa'ya gezin. Ne bileyim muhtaç olan birisine yardım edin. Gidin fakire fukaraya yardım edin ya. Gidin hani namaz da kılın demiyorum anladın mı? Hani gidin hani hacı hocanın yanına da gidin demiyorum. Çünkü onlar da boş. Hacı hocalar da boş. Hacı hocalar da insanları kullanıyor. Gençleri kullanıyor. Gençlere tavsiyem bu sokaktaki hani bu sokak hayatını bir unutsunlar. Sokak hayatı diye bir şey yok. Bir olay olacaksa saniyesinde olur. Yani her kişinin ölümü bir saniyeliktir. Çünkü biz bunu yaşıyoruz sokakta. Görüyoruz. Uyuşturucudan uzak dursunlar. Uyuşturucu içip kendini mal gibi ortalıkta gezdirmesinler. Fuhuştan uzak dursunlar. Özellikle kız çocukları. Kız çocukları da çok özeniyor bu gayrimeşru işlere. Kulüplerde eğlenmek, barlarda eğlenmek. Çünkü biz görüyoruz yani. Geliyor, eğlenmeye çalışıyor. Affedersin götünü başına ayrı oynatıyor. Evine götürüyoruz. Ertesi gün anası babası bizim yanımıza geliyor. Benim diyor çocuğum buradaydı. Ne yapacaksın sen şimdi anne babaya? Üzülüyorsun. İçin parçalanıyor. Olabildiğince sosyal medyayı kullanmasın. Sosyal medyadaki her şeye inanmasınlar. Sosyal medyada yararlı şeylere baksınlar. Bu ülkeye ben ne yapabilirim? Bu insanlara ben ne yapabilirim? Çevreme ne yapabilirim? Anneme babama nasıl yararlı bir insan olabilirim? Biz de hatalar yaptık. Ben de hatalar yaptım. Şu anda bana sorsan abi sen işte eski hayatına dönmek ister misin? Dönmek istemem. Çünkü ben her sabah eve gittiğimde çocuğumun kokusunu duyduğumda Allah'ım diyorum çok şükür ben az kazanayım öz kazanayım. Bu işlerde parayı bulursun ama para seni mutlu etmez. O paranın acısı senden çıkar. Belki bir yıl, belki bir gün, belki 10 yıl sonra. Bir tane mahalle hükmeden bir adam vardı. Bir tane semtte. Herkese yardım ediyordu ama adam pis işler de yapıyordu. Gitmiş bir tane yaşlı kadına yardım edeyim derken vuruldu. Yaşlı kadına yardım etmeye gitti. Arsasını alacaklardı. Tamam sen de gayrimeşru koşturuyordun. Ne oldu? Bir kurşuna gittin.
Ya var, bizim çevremizde, etrafımızda da çok var. Şimdi ben hepsini tek tek açıklamaya kalsam ama boş. Hepsi boş. Kardeşim tamam, parayı gördün mü herkes heyecanlanıyor. Parayı gördün mü? Yani çok paran oldu mu farklı bir yaşantın oluyor. Ama o parayı bir helalinden kazandın mı o para zaten seninle bitmiyor. Ben her zaman şunu derim. Bir coğrafya bir insanın kaderidir. Coğrafya, yaşadığın bölge senin kaderindir. O kaderini her zaman değiştirmeye çalış. Senin arkadaş ortamın, senin çevren pisse o ortamı değiştirmeye çalış. Çünkü sen ortamda gidersin, karanlıkta gidersin. Ama sen ortamını, coğrafyanı, etrafını değiştirdin mi kaderin de değişir. Umarım anlatılanlardan ders çıkartırsınız. Tekrardan görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a, hepinizi alemlerin en güzeline, Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalın.